O sana söyleyecek hangisini alman gerektiğini demişti. Nalbur. Hayır, nalbur değil. Ha, Çan. çan. Evet. Çok iyiymiş. O davulcuların da ilham kaynağı hep caz davulcularıdır aslında. Mesela işte John Bonham'a baktığınız zaman o Buddy Rich hayranıdır. Bir performer olarak da günde 5 saat falan aşağı düşmemeye çalıştım. Practice yapma anlamında. Masada sanat. Masada Sanat'ın yepyeni bölümleriyle tekrar beraberiz ve yanımda yine müthiş bir konuğum var. Berke Özgümüş. Hoş geldin abi. Nasılsın? Hoş bulduk. Senden müthiş olmasın. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun. Berke ile şöyle bir olayımız var. Ben Masada Sanat'ı ilk formatını yaptığım zamanlarda da konuşmuştum. Abi seni mutlaka görmek istiyorum demiştim. Ve ben kanalı kapattım. Devam edemedim ondan sonra. Kaç bölüm yapmıştın o zaman? 13 bölüm yaptım. İyi, az da yapmamışsın ya. Tabii tabii. Ya o zaman işte hani datalar kayboldu vesaire falan filan, yeniden çektim falan, böyle öyle bir sürecim geçti. Dedim ki yapmıyorum dedim. Şimdi yapıyoruz ama güzel bir ekiple güzel çalışıyoruz. Abi seni çok uzun zamandır tanıyorum zaten. Zevkle de dinliyoruz da izliyoruz hatta aynı zamanda. Sorularımdan bir Teşekkür tanesi de o ederim. olacak. Abi seni tanıyan, seni bilenlerin çoğunun en azından hani cazla ilgisi olmayanlardan bahsedersek herkesin Yani seni beni Red'den tanıdın. Red'den tanıdığını düşünüyoruz ondan sonra. Ve haliyle Red'de hani rock müzik yapıyorsun ama işte Bova'ya geldiğimizde ya da Nardiz'e gittiğimizde de başka bir forma bir yere gittiğimizde caz müzik yapıyorsun. İki farklı janrada iş yapıyorsun. Bu işleri birbirine besliyor mu yoksa zorlaştırıyor mu? Çok merak ediyorum bu konuyu. Hem besliyor hem de bazı şeylerde, zamanlarda ufak zorluyor. Yani ufak demeyeyim de çok aralık olduğu zaman bir tanesinde, ikisinden birinde yani belli bir sıklıkta her ikisinde çaldığım zaman bir sorun olmuyor ama bir tanesine biraz fazla ara verdiğim zaman tabii o belki benim hissettiğim bir şey ama hatırlamam gerekiyor diyeyim bazı şeyleri. Peki abi bunların provaları da sende farklıdır diye düşünüyorum. Setleri farklı olduğunu düşünerek. Hani uzun sürüyor mu? Ne kadar sürüyor bunların provaları, süreleri anlamında? Yani günlük rutinin nedir ya? En önemlisi. Ha, benim şey olarak bir performer olarak Evet, günlük aynen öyle. rutinim değişiyor. Şöyle ki normalde uzun yıllar boyunca işte günde 5 saat falan aşağı düşmemeye çalıştım. Practice yapma anlamında. Hani en kötü günüm 3 saat 3 saatte geçsin falan. En iyi günüm işte 8 saatte 10 saat. 10 saat sadece pratik üzerine. Evet, yani ben Bilgi Üniversitesi caz bölümünden mezunum. Oranın burs sınavına hazırlanırken hiç unutmuyorum vücudumu sandalyeye değen kısmında yara çıkmıştı. Ciddi misin abi? O kadar. Ama yani tabii bu her zaman yani kariyerinin bütün zamanında böyle olacak demek değil. Şimdiki benim rutinim mesela bir 2 senede bir, 1,5 senede bir yine yoğun bir çalışma yapıyorum. İşte 5 ay, 6 ay gibi. Ondan sonra 1,5-2 sene yatıyorum. Bir de şey de oluyor yani bazen sizde görüyorum yani hem Red konserlerinin anlamı dışında bir de işte bazen bulutsuzluk özlemiyle de bir şeyler yaptığın zamanda da çıktığını görmüştüm. Hani böyle ara ara başka işler de çıkıyordur diye tahmin ediyorum. O da takvimi dolduruyordur. Takvimi doldurmak için artık bir şey aramıyoruz. Takvim zaten dolu. O anlamda soruyorum yani, evet. Evet. Yani caz şeyinde de kısmında da artık yani böyle çok herkesle çalamıyorum. Yani çalamıyorum derken vaktim el vermediği için çaldığım belli başlı müzisyenler var. Genelde beni onlarla görüyorsundur Evet. sen de. O yüzden hani çok yeni kişilerle çalma fırsatım olamıyor. Ama takvim yani o kadar şey ki işte dersler, gigler, konserler falan. Şimdi zaten ona girmek için söyledim. Yani bu kadar yoğun hani konser takvimi var hem de birbirlerinden farklı janra olmasına rağmen bir de okul var.
Okullar. Okul. Biraz bahseder misin? Neler yapıyorsun? Evet, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda caz bölümü var. Bu sene orada ders vermeye başladım. Davul dersleri veriyorum. Ee, Bir iki başka ders de veriyorum. Stil analizi gibi. Ensemble diyeyim ama değişik bir ensemble dersi yapıyorum. Onun dışında Bahçeşehir Üniversitesi'nde konservatuvarda davul dersleri veriyorum. Bu sene orada 5. senem galiba. Onun dışında Bahçeşehir Üniversitesi'nin yine bir caz sertifika programı oluyor. Her sene açtığı, bir sene süren. Ayrıca oradaki davul derslerini de ben yapıyorum. Bir de şeyi de çok merak ediyorum abi. Yani günün sonunda biz mesela konserlere geliyoruz, izliyoruz. Sıkılmadan da her seferinde geliyorum ve şey gibi aynı tiyatro oyununu seyretsen bile her izlediğinde yeni bir şey yakalıyorsun. İzlemişsen çok daha hatta oyuncuların çok eğlendiği yerlere yakalamış oluyorsun. Daha zevkli oluyor. Sizde de sahnede onu yakalıyorum. Ondan sonra bir de hani Red izleyicilerinde de bence şey tarafı var. Senin solo performansın başladığında olay iyice bir duruyor şey anlamda. Hepimiz seni böyle balık gibi seyretmeye başlıyoruz. Çünkü yani rock şarkılarında davul tabii ki de hani solo performansı yaptığında zaman yükseliyor işte orada bir başka bir şey dönüyor ama sanki senin soloların aynı zamanda böyle cazdan da mı etkileniyor, oradan da mı katıyorsun? Çünkü normal alıştığımız gibi değil. Çok daha farklı bir şey yapıyorsun. Daha böyle pür dikkat seyrediyoruz. Hani onu merak ediyorum. Mesela en başta söylediğin şeye bir örnek vereyim. Mehmet Gürel'in e, herhalde 50 ya da 60 kere seyrettiği öyle klasik bazı filmler vardır. Onlardan bahsederdi. O söylediğin o anlamda doğru. Yani biz de soruyorlar işte sıkılmıyor musunuz hep aynı şarkıları çalmaktan diye. E, Biz de zaman zaman onların içinde bazı başka şeyler duyuyoruz, başka şeyler çalıyoruz. Biraz farklı şeyler hissettiğimiz zaman farklı çalıyoruz. Dolayısıyla zaten hani canlı performansın esprisi de bu. Ee, Davul solosu kısmına gelirsek de e, rock müzikte aslında bir davul solosu özellikle konserlerde böyle bir ekol vardır. Evet. Bir zamandır belki çok böyle ortalıkta davul solo çalan rock konseri görülmüyor olabilir ama işte bu e, Britpop'tan belki bu zamana gelen ya da işte şeyde de Seattle Grunge'da da o kadar hani performans odaklı olan janralar olmadığı için daha çok şarkı ya da songwriting üzerine e, geliştirilmiş müzikler olduğu için bir zamandır evet rock konserinde davul solosu duyulmuyor ama Duyulmuyor. eskiden tabii işte daha başkaymış işte Led Zeppelin dinlediğiniz zaman, Deep Evet. Purple dinlediğiniz zaman onların yani her konserde muhakkak bir davul solosu duyulurmuş. Hatta onun da esprisi vardır işte her şarkıda gitar solo oluyor. Kimse her zaman her gitar soloda gitarcıya bakmaz ama bir tane davul solosu olur. O başından sonuna da herkes davulcuya bakar. Bakar. Evet. Dolayısıyla oradaki şuraya getireceğim şu cazla bağlamak için o davulcuların da ilham kaynağı hep caz davulcularıdır aslında. Mesela işte John Bonham'a baktığınız zaman o Buddy Rich hayranıdır. Efendime söyleyeyim işte Ian Pace'e sorsanız o bilmem kimi sever. Ginger Baker'a sorsanız bunların hepsinin arasında hatta kendi de böyle caz füzyonlu müzikler de yapmıştır kariyerinin son zamanlarında. Ona sorsanız bir sürü Elvin Jones'tan tutun da bir sürü caz davulcusuna örnek aldığını, ilham aldığını onlardan söylerler. Dolayısıyla orada bir davul solosunda kullanılan teknikler, materyaller, işte phrase'ler, lickler, riffler ne derseniz deyin. Bunlar daha progresif bir müzik olduğu için rock'tan daha çok caz müziği oradan alınıp diğer şeylerde de janralarda da kullanılan şeylerdir. Dolayısıyla benim yani öyle bir avantaj ise bu öyle bir avantajım var evet. Evet. Onu da bize yansıtıyorsun. Biz de onu yakalıyoruz aslında herhalde. Yani mümkün olduğunca tabii oradaki tını daha başka işte caz davulundaki e, tınıyla rock davulundaki tını Tabii. birbirinden daha farklı, dinamikleri daha farklı. İşte parçaların davullu oluşturan, seti oluşturan parçaların hangilerinin önde daha yukarıda ya da volüm olarak hangilerinin daha geride olduğu
Değişiyor. ile ilgili şeyler var, farklılıklar var. Yani senin biz örnek veriyorum işte dediğim gibi geldim Bova'da seyrettiğim setup'ınla da şeydeki setin aynı değil. Değil. Sonuç olarak ister istemez reddedildiğimiz. Peki abi bir de şunu da merak ediyorum. Günün sonunda artık ülkede her şey pahalı. Ama enstrümanlar zaten hep pahalıydı. Günün sonunda daha da pahalı olmaya başlıyor. Ancak ben bildiğim kadarıyla sen daha da özel hem sana yapılan enstrümanlar da oluyor hem de sen handmade enstrümanlar da kullanıyorsun. Bu konuda hani iyi müzik yapmak için gerçekten iyi enstrüman kullanmak çok önemli mi? Ve nereye götürür işleri? Tabii kişiye göre de değişebilir belki de. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, Yani enstrüman ille şey olması, hani pahalı olması gerekmiyor ama genelde de pahalı olanlar daha iyi oluyor. Öyle bir şey var gerçekten. Yani hasbelkader handmade olanları bunun dışında tutuyorum ama handmade'ler de artık şey yani ucuz değiller. Değil. Ucuz değiller. Dolayısıyla hani fiyat şeyini ayrı bir yerde dışarıda bırakacak olursak enstrüman değişik bir iş. Yani çok pahalı, çok high-end bir enstrüman çaldığın zaman sana şey yapmayabilir. Yani keyif vermeyebilir. Daha orta şeyde bütçede ya da orta siklette bir enstrüman çalıp daha çok keyif alıyor olabilirsiniz. Ama yani kendileri arasında da yani aynı markanın aynı modelinin her birisi de farklı ses çıkartıyor olabilir. Yani ben bir kere şey alacaktım işte böyle bir cowbell, inek çanı alacaktım. Daha ilk yeni davul çalmaya başladığım zamanlarda. Ataman Hakman vardır bu Erkin Koray Yeraltı Dörtlüsü işte Fikret Kızılok daha sayısız plakta o zaman çalmış bir gitarist. Onunla tanışırız. O zaman da bize çok yardım etmişti yeni çalmaya başladığımızda. Ya inek çanı alacağım. İşte şeyde gerçekten nalburda inek çanı var yani böyle içinde tın 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 yapıyor. Onu içindekini çıkartacağım. Sonra onu bir şeyde bir şekilde bir yere tutturup onu çalacağım yani hedefim o. O zaman da yani şimdi cowbell alacağız. Hadi bir yere gidelim. Bir sürü cowbell çeşidi falan öyle hani bilmem ne müzik orada yok burada bilmem ne müziğe git falan. O kadar çok da değil yani. Bir de ben İstanbul'da değilim zaten öyle bir sorun var. Ya dedim Ataman abi böyle bir şey alacağım. Nasıl yani? Nalbur'da 50 tane var sepete koymuş adam. Tabii. Ee, Düz inek çanı olacağı için. Yani. evet. Düz. Onlar şey de değildir yani normal cowbell şöyle şu evet. şekilde. Kavisli Onlar değil de- böyle yuvarlak Evet, yuvarlak evet. hakikaten yani ineğin boynuna bağlamak için. Şey demişti bana hiç unutmuyorum. Sen git oraya. Yanına al bagidini bir tane. Git oraya vur hepsine. Sırayla vur. O sana söyleyecek hangisini alman gerektiğini demişti. Nalbur. Hayır nalbur değil. Ha, çan. Evet. Çok iyiymiş. Bunun gibi yani mesela. Aynen. Yani birine vurduğun zaman bir tanesi bir anda böyle hani filmlerde olur ya bir haleluya ışıklar falan Bir parlama artar hikayesi. falan. O verecek o notayı dedi. O sana benim evet merhaba diyecek yani. Aa çok iyiymiş. Vay, Enstrüman hikayesi. öyle bir şey yani bu işte davul içinde zil içinde her şey için böyle yani. Eline gitar da alacaksan çaldığın zaman onun sana hissettirdiği bir şeyi olması lazım. Benim içeride söylediğim doğru değil mi? Ben mesela gitarla anlaşamıyorum ya. Ben sevmiyorum. Ben nereden bileyim senin gitarını? Ben diyorum ya mesela ben böyle Sanki söylüyorum. aynı evde yaşıyoruz. Hayır. Ben çalamadığımı iddia ediyorum ve hiçbir Ha, zaman anlaşma çalamayacağımı o, da evet. iddia ediyorum. Çünkü anlaşamıyoruz bence Ya ama diyorum. çalıyorsun. Şarkılar da söylüyorsun. O cesaretimle alakalı. Ondan dolayı değil ama bence çalamıyorum yani. Hani o yüzden diyorum yani bence şey olmalı. Nasıl demeli? Enstrümanı sevmeli mi ya da o uyum olmalı mı diye. Galiba öyle bir nokta var yani. Evet kesinlikle var. Yani ben uzun süredir hani çaldığım şeyler aynı enstrümanlar. Ve uzun süredir hiç yeni bir şey almadım yani. Abi peki bu uzun bir süreçte hani senin kariyerin boyunca, müzisyenliğin boyunca senin bu farklı boyuta getirdiğini hissettiğin bir dönüm noktası, bir an oldu mu? Özellikle davul konusunda da. Yani benimle enstrüman arasında mı yoksa kariyerim olarak Kariyerin mı? olarak. Bir davulculuk kariyerimde
Yani herhalde şeydir, bulutsuzluk özlemiyle çalmış olmamdır. Hmm. Çünkü ben Red'le de bulutsuzluk özlemi konserinde tanıştım. Başka birçok müzisyenle de o konserlerde ya da o konserler vasıtasıyla tanıştım. Popülerlik, hani popüler kültürden belki bahsetmiyorum ama popüler Bilinin olan birilerinin ya da bir yapının işte bu durumda bulutsuzluk özlemi söz konusuysa orada olmak seni insanların görebileceği bir yere getiriyor. Yani daha gözle görülebilir oluyorsun. Peki az önce senin sorduğun ikinci soruyu sormuş olayım. Hani o mu diye. Davulcu olarak dönüm noktası ne oldu? O farklı mı? Onun için merak ettim. Davulcu olarak dönüm noktası herhalde Bilgi Üniversitesi. Yani teknik anlamda soruyorsun değil mi? Evet, aynen öyle, Enstrüman evet. anlamında herhalde Bilgi Üniversitesi'ne girmiş olmamdı. Hı. Çünkü orada çok iyi müzisyenlerle, yani iyi eğitim veren abilerimiz olan, yani müzisyenlerle tanışma fırsatı buldum. Hatta bazılarıyla birlikte çalıyorum şu anda. Ne güzel. Yani o, evet, davulculuk kariyerim için şimdiye kadar yaptığım en iyi şeylerden biri diyebilirim. Çünkü o zaman Bilgi Üniversitesi'nde kadro olarak ve de öğrenci kalitesi demeyeyim ama orada o benim dönemimde olan öğrenciler nezdinde hem de kadro nezdinde en iyi dönemiydi. Onu benim girdiğim ve orada okuduğum sene. Yani oradaki öğrenciler de aynı şeyi söylüyor. Orada ders veren eğitmenlerin birçoğu da aynı şeyi söylüyor. Ki zaten o dönemden sonra özellikle caz camiasına birçok müzisyen kazandırdı Bilgi Üniversitesi. Yani oradan mezun olan birçok kişiyi şu an caz sceninde bir yere gelmiş müzisyenler olarak görebilirsiniz. Abi gelelim şey sorusuna. Bir yandan da babasın. Evde var, doğru. Artık kocaman oldu tabii. Bizim yani aynı yaşlardalar. Yakınlar. Takip ediyorum. Ve şimdi bir babanın müzik kariyerinin bu şekilde ilerlerken kızınla olan iletişiminde mesela değişimler görüyor musun şey anlamında, müzik anlamında? Merakı mı var? Ya da açtığı playlist, kendine playlist kurduğu zaman bir farklı bir şey yakalıyor musun orada? Veya sen ondan aynı zamanda etkileniyor musun işini yaparken de? Başlangıçta derken onun müzik dinlemeye e, başlamasından itibaren, çünkü çok küçük yaşlarda, yani 2 yaşında 3 yaşında falan bilinçli, yani şarkıları seçerek, işte yani tabii playlist bende ama basıyorum işte basıyorum diğeri, o istediği şarkıyı buldurana kadar benim uzaktan kumanda olarak kullanmışlığı var. O başladığından itibaren de bir zamana kadar playlisti ben yapıyordum. Ya da annesi bazen yapıyordu. İşte onun bir gece uyku playlisti vardı. Bir de daha enerjik gün içi playlisti vardı. Oraya işte ben bir şeyler ekliyordum ya da annesi hadi şunu da ekleyelim falan diye. Ama o playlistleri artık dinlemeyi bıraktıktan beri, yani kendi müzik seçebilmeye başladığından beridir ben onun dinlediği müziklerle çok ilgilenmiyorum açıkçası. İlgilenmiyorum derken, yani hem üzerinde bir baskı oluşturmamak için, onu mu dinliyorsun, işte K-pop mu dinliyorsun, işte ya da pop müzik mi dinliyorsun? Yani bunlar kötü bir şey değil tabii ama bizim zamanımızda Evet. sıkı rockçı olduğumuz zamanlarda pop dinlemek, işte bilmem ne dinlemek, rapçi misin, popçu musun, rockçı mısın vardı. O yüzden Bir köşe var. biz de öyle Evet. bir zamanda Yetiştik. büyüdüğümüz için biraz öyle bir şey var ama tabii belli bir yaştan sonra o kalmıyor. Her neyse, yani o öyle bir şablon oluşturmamak için ya da onu manipüle etmemek için çok şey yapmadım ama arada işte duyuyordum. K-pop da dinledi bir zaman. İşte şimdi ondan hevesi geçti. Daha başka şeyler dinliyor. İşte bakıyorum Weekend falan dinliyorum. Güzel müzikler dinliyor ama ben belki bir arabayla bir yere giderken yolda falan onlar belli oluyor. Evet. Dinlediği şarkılar. Güzel müzikler dinliyor ama ben çok yönlendirmiyorum. Onun dinlediği şeylerden de çok bir şey araklıyor muyum diye soracak olursan Evet, evet. Yani az. daha doğrusu davranışından da olabilir yani. Belli olmaz yani. Yok ya, o kendi odasında ya da artık eskiden vardı, müzik setinden dinlenirdi müzik.
biz küçükken. Böyle çok kulaklıkla takıp böyle bir şey bilmezdim. Hani Walkman falan değilse. Şimdi daha çok telefonuyla kulaklığını taktığı anda odasında da öyle dinliyor, yolda da öyle müzik dinliyor. O yüzden çok duymuyorum onun bütün Anladım. şey listesini. Ancak araba yolculuğu yapmamız gerekiyor. Yeni albümler nasıl geliyor şu anda? Yeni albümler derken... Yani bir şimdi cover tarafı var zaten. Onlar Ha, geliyor. Red'in Evet, şeylerinden Red tarafından. söylüyorsun. Evet, bir cover tarafı olacak işte, hatta başladı. Onun dışında yine kendi şarkılarımızdan oluşan bir albüm olacak. İşte bu şimdiye kadar single çıkmış olanlarla birleşip o bir albümde yer alacak. Yani çok bir sürü şarkı Plak var olacak mı yine? yani. Plak olacak mı? Bilmiyorum ki, olabilir. Onu konuşmaya çok vaktimiz olmadı. Hani bir olsun da iş plak olacak mı olmayacak mı ya kalsın gibi. Çünkü işte 20. yıl malum Evet, şeyleri 40 gün 40 gece kutlamaları biraz yoruyor bizi. Ama şeyiz yani. Peki Şikayetçi değiliz. ileriki yani geleceğe dair planlarla ilgili ileride mesela sadece solo davul albümü planlıyor musun? Veya işte kitap yazmayı planlıyor musun? Çünkü bir taraftan da akademi tarafının olduğu için hani merakın olabilir diye düşünüyorum. Ha, kitap derken yani bir roman falan yazacak halim yok ama bir tane davul metodu da demeyeceğim. Bir davulla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Ama vakit bulabilir miyim bilmiyorum. Yani ona bakacağım. Solo davul derken sadece davul çaldığım bir albümden bahsetmiyorum. Var tabii ama yani o kadar çok şey etrafta olup bitiyor ki yani en çok da insan en kendine ait olandan e, ödün verir ya, hep onu Evet. ötelersin işte, Evet, onu da evet. yapayım. Hep sonuçta bir takım başka insanların, bireylerin de karıştığı işleri daha öne koyar insan. Evet, öyle oluyor. Biraz öyle oluyor bana da ama bakalım yani, bilmiyorum. Bir gün sana yazmıştım ya abi Whiplash gibi bir şey çekmek istiyorum. Varsa bir şey çekelim diyordum hani elinde hazır diye. Çünkü şey istiyorum hani sen kopup gidersin de ben onu tabii planlı çekmem lazım bir yandan da. Acaba davul albümünde hani öyle mi olur yoksa yine jam session gibi doğaçlama mı gider onu da anlamıyorum bilmiyorum. Onu da merak ediyorum açıkçası. Yani her türlü olabilir tabii ama bunun hani şeyini, kurgusunu yapmak lazım. İşte bir gidiş yolunu çizmek lazım falan. Şey vardır, Elvin Jones'un Different Drummer diye bir şey. Onu gördüm mü Yok bilmiyorum. bilmiyorum. Hatta bir filmde de öyle davul çalıp kovboy filmi gibi bir film, birileri birini vurur falan. Oha çok iyiymiş. Orada oynamışlığı vardı öyle. Güzel. Evet ekipten soru var mı? Bizim formatımızda bu da var. Ekibe de soruyoruz. Var mı sorusu olanlar? Caner sen yabancı da değilsin. Yok, ben normalde de sorarım. Bir şey olursa o yüzden. Birebir. Arkadaşlara- Birebir de sorarım diyor. Birebir de sorabiliyor zaten beraberler. Evet. Var mı? Belki insanlar senin sorularını merak ediyor. Evet olabilir. Olabilir. Şimdi şey yapmadım. Aklına gelmemiş. Ben bir tane soracağım ya. Efendim? Ben bir tane soracağım. Abi böyle çalmaktan çok keyif aldığın, ya ben bunu çalmaktan çok keyif alıyorum dediğin bir parça var mı? Çalmaktan Herhangi, kendi çok parçan keyif olabilir. aldığım parça. Herhangi bir parça olabilir. Bazı şarkıları enstrümanla çalmak çok güzel geliyor bu zaten. Ama Kafa Kafka'yı çalmayı seviyorum mesela. Bak şimdi aklıma geldi. O kafa kafkayı şeyde çekmiştim ben. Ozveni'deyken çekmiştim. Sıkılmamıştım yani bir ara. Çünkü 2 tur atmıştın sen. 2 tur dönmüştün diye hatırlıyorum. Bir oraya geçiyorum, bir oraya geçiyorum. Dedim ki, bitmeyecek herhalde. Güzel. Durmadan çekiyorum çünkü o sırada. Data lazım ya. Çok güzel. Abi şimdi gelecek planlarıyla ilgili anlatmak istediğin bir şey var mı başka? Abi gelecek geldi. Daha Daha hangi ne yaştan gelsin? sonra gelecek olabilir ki yani? Formatımızda bir de oyun formatı Sence olacak. yani ne kadar, kaç yaşına gelince artık gelecekle ilgili bir şey düşünmeyeceksin kendi adına? Vallahi Bak, abi ben sorayım. ne zaman ölmeyeceğimizi öğrenirsem, ne zamana kadar Ne zaman yaşayacağımızı bilirsem. ölmeyeceğimizi. Evet yani ne zamana kadar kalacağımızı bilirsem ona göre bir şey söyleyebilirim. Çünkü bir saat sonrasını bilmiyoruz yani. Şimdi geliyoruz abi oyun kısmına. Sana bahsetmiştim. Birincisi taş kağıt makas oyunu. Üç olan kazanıyor. Ve kim kazanırsa o soru soruyor. Hazır mısın? Bu arada benimle oynayabilirsin. Benim dışında sen değil de Caner gelsin ya da Umut gelsin. Hani ekipten herhangi birileri de gelsin diyebilirsin. Ondan sonra benim yerime de oynasın diyebilirsin. Serbest burası. Ha, senin yerine de birini seçebiliyorum. Benim yerime de seçebilirsin. Kendine de teşekkür ederim. Herkes benim yerime birer kere oynayabilir ama
Caner dışında herkes. Caner şeyi de Biz normalde de oynarız abi. kameranın önünde geçeceğiz. Nasıl olsa oynuyoruz. Ama senle oynarız. İlk tur. Ben mi? Evet. Umut'la mı oynayalım? Ben. İlkini ondan. Tamam gel Umut buraya. Gel. Gel yanımıza. Gel abi buraya. Net dedim Umut. Evet hocam. Tamam. 1, 2, 3. 1-0. Evet. Bir dakika, bir. Tamam. Şimdi ikinci başkası mı oynasın? O başka oynasın. Geç abi. Süper. Evet. En son ne yaptınız abi ben görmedim Ne arkanızda. yapalım, yapacak bir şey yok. Allah Allah. Hadi 1, 2, 3. 2-0. Neyse. Ben yenileceğim galiba. Son noktayı koy. Ben Caner'i yerim ya. Herkesin bir kere kafadan bir şey olmaz. Hadi be. 2'de 2 yeniliyorum ha. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Evet abi sen sorabilirsin. Bana geçmiş olsun. Evet, o zaman soruyorum. Sen de sanatla uğraşan birisi olarak en çok zorlandığın ve en az zorlandığın yerler nereleri şimdi ya da Şey olarak mı? kendi yaptığın işinde genel olarak Hı hı. sen toparla yani. En çok sana ne zor geldi? En kolay ne geldi mesela? En kolay yazmak geliyor işin doğrusu. En zoru da para bulmak. Fair enough. Çünkü parasız olmuyor bizde. Hangisi ne oluyor ki? Yani işte evet yani onu bulmak çok zor. Eğer öyle bir şey varsa onu Evet, yapalım zaten. Onu bulmak çok zor gerçekten. Parasız olan. Evet gelelim şimdi fanus kısmına. Formatımız şu. Bunlarda sorularımız var. Soruda içlerinden bir tane seçiyorsun, soruyu belirliyorsun. Ve bu sorulardan içindeki nokta nokta olan bir tane seçerek yaşını belirliyorsun. Bir tane rakam, örneğin bana 53, 52 geldi. Sonra bir de isim için baş harf belirliyorsun. İşte Y geldi diyelim. 52 yaşındaki Y harfi Yeşim diye hanımefendiye işte orada bir öneri var. Onu önereceksin. Kendi kamerana anlatacaksın. Şöyle bir karıştır abi. Önce sorunu seç istersen. Yuvarlak Ne yapacağım kameraya bir daha söyle bakayım. Cümleyi bitirdikten sonra kameraya işte ismiyle beraber şu yaşındaki bu arkadaşımıza Böyle birini bunu- tanımam gerekiyor mu hiç peki? önemli değil. Tanımak zorunda değilsin. Hayali bir karakter. Hayali bir karakter olabilir. Evet. Hadi bakalım. R. R harfi. Kadın mı erkek mi olduğunu... Sana kalmış. Ha bize kalmış. Belki yaş çıkınca netleşir. Kendine göre. 72. 7'den 77'ye kadar var zaten. Çok az kalmış. Şimdi soru bu. Evet. 72 yaşındaki bilmem kim. Evet. Mutlaka bir kere şu nokta noktayı korumalısın diyeceğim. Neyi koruyacağını. Arkasına bakıyorum belki başka bir şey. Orada da koruyabilirsin. İstiyorsan değiştirebilirsin. Soruyu mu? Aha. Değiştirmek istiyorum. Tamam. Çünkü sen olsan ne derdin bakayım. Ben de derim yani. De Doğayı, bakayım. doğayı derim. Çevreyi derim. Ama mutlaka bir kere koru sonra Hani başka bir şey de bir söyleyebilirsin. kere koruman yeter. Öyle oluyor zaten. Doğayı bir kere koru. Onu atma o zaman da yeni alalım. Aynısını çekiyoruz. Aynen. Çıkabilir yani o yüzden. Fanusumuz küçük. 72 yaşındaki Heh. Reza Bey'e Tamam. evet söylüyorum. Şu kameraya. Evet o kameraya. 72 yaşındaki Reza Bey mutlaka bir kere Kelebek filmini seyretmelisin. İzlemelisin. İzlemelisin. Reza'nın da kim olduğunu Kelebek filmi. Kelebeği izledin mi? Biliyor musun? Hangisini? Kelebek. Hayır. İzlemedin mi? Hayır şeydeki mi? Çok Ee, eski. Hayır, Yani çok şey eskisini izlemedim. klasik. Hayır. Evet o. Ha? Evet. Hapishanede. Evet.
Ben de Evet, izlemeliyim. ben kitabını okumuştum ama filmi izledikten sonra mı okudum yoksa önce mi okudum onu hatırlamıyorum. Ama çok etkileyiciydi. Yani mesela şöyle sahneler var. Paralarını herkes mahkumlar şöyle bir tüp şeklindeki daha doğrusu metal tüplerin içinde saklıyorlar. Çünkü o kadar ki ortam brutal ki millet birbirini bir de işte 5 dolar 10 dolar için öldürüyor hapishanede ve paraları da şeylerinde saklıyorlar tüpleri. Yani birisine para vereceği zaman Bir tuvalete gitmesi gerekiyor. Evet. O zaman ben listeme eklemiş oluyorum. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğin için, Ben katkıların teşekkür için de, ederim. desteğin için de Çağırdığın çok için. sağ ol. İyi oldu, sohbetimiz de keyifli, güzel oldu. Oldu mu? Evet, çok güzel oldu. Çok tekrar teşekkür ederim. Bir alkış. Elinize sağlık. Ekipteki arkadaşların da Evet. ellerine sağlık. Herkesin emeğine sağlık. Arkadaşlar kanalına abone olmayı mutlaka hiç unutmayın. Hatta etrafa da yayalım ki daha çok kalabalık olalım. Ne kadar çok değerli sanatçımız varsa onları da buraya davet ettiğimizde ne kadar çok bilgimizi birbirimize paylaşırsak o kadar mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.